Atatürk 26 Haziran 1919 sabahı karanlıkta sessiz sedasız Amasya'dan ayrılıp Tokat'a gitti. Amasya'da kaldığı 14 günde Türk milletinin devriminin temellerini attı. Şimdi dinleyecekleriniz o 14 günün gerçek hikayesidir. 2 Haziran 1919 Ramazan ayının bir günü şafak sökmek üzere. O alacakaranlıkta Havza'da Ali Baba Oteli'nin önünde ufak ama heyecanlı sessiz bir kalabalık. Şehrin dışında bulunan köprüde Samsun'dan gelirken kullandığı otomobil onu bekliyor. Atatürk belediye başkanı ile son görüşmelerini yaparken Merzifon'da bulunan Amerikan Koleji'ne ait iki otomobil yanlarında durdu. Başkan tedirgin olarak sesini alçalttı. Atatürk'ü de uyararak alçak sesle konuşmasını söyledi. Ama o inadına kınından çıkan bir kılıç edasıyla meydan okur gibi yüksek sesle "Saklayacak bir şeyimiz yok. Varsın duysunlar. Bu işte o kadar ileri gittik ki artık dönemeyiz" dedi. Amasyalılar Gezirlik meskeninde toplanmışlar. Parıldayan gözleriyle Atatürk'ü bekliyorlardı. Akşam karanlığı çökmek üzereydi. Atatürk'ü taşıyan eski otomobilin kendinden önce motor homurtusu duyuldu. Jandarma çavuşu Ziya'nın "Geliyorlar" diye bağırmasıyla birlikte heyecan içindeki halk arasından "Çanakkale kahramanı geliyor" sesleri yükseldi. Amasya Mektebi Sultanisi öğrencileri yolun iki yanına dizilmişler, Atatürk'ü çılgınca alkışlıyorlardı. Atatürk otomobilinden indi. Kendisini bekleyen kalabalığa "Merhaba Amasyalılar" diye seslendi. Halk hep bir ağızdan "Sağ ol, çok yaşa paşam" diye karşılık verdi. Atatürk kendisini karşılamaya gelen vaiz Abdurrahman Kamil Efendi'nin elini öpmek için uzandığında yaşlı vaiz "Estağfurullah paşa" diyerek ona sarıldı. Bu sırada Amasya müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi Atatürk'ün elini tutarak "Paşam gazanız mübarek olsun" dedi. Sonra halka dönerek şunları söyledi: "Çanakkale'den sonra şimdi de vatanı ikinci defa kurtarmaya ahdettiniz. Her anı endişelerle dolu vatanın kurtuluşunu sağlayacak bir işe giriştiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Amasyalılar, çıktığınız yolda emrinizde ve yanınızda olacaktır." Fark ettiyseniz Samsun'dan yola çıkan, arkasına sadece fikirlerini alan Atatürk'ün kısa bir süre içerisinde bu kadar insanın umudu oldu. İşte bunları ortak akılla gerçekleştirdi. Atatürk önde, arkadaşları arkada, kalabalık eşliğinde hükümet konağına gittiler. İftar saati gelmiş, top patlamıştı. Yorgun konuklara güzel bir iftar sofrası hazırlanmıştı. Hükümet konağının her yanı Atatürk'ü merak eden insanlarla dolup taştı. Atatürk yemekten sonra hükümet konağının bir salonunda Amasyalılara seslenecekti. Ancak salon biraz karanlıktı. "Lütfen birkaç lamba daha getirelim. Amasyalıların samimi yüzlerini görmek istiyorum" dedi paşa. Kalabalığın arasından şöyle bir ses işitildi: "Sizin aydınlık yüzünüz burayı aydınlatır paşam." Atatürk Amasyalılara şöyle seslendi: "Aziz Amasyalılar, padişah ve hükümet İtilaf devletlerinin elinde esir durumdadır. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü duruma çare bulmak için sizlerle çalışmaya geldim. Hep beraber aziz vatanımızı kurtuluşu için gayret sarf etmeliyiz. Amasyalılar, düşmanların herhangi bir saldırısına karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekerek vatanı en son kayasına kadar savunacağız. Allah milletimize yenilgiyi gösterirse bütün evlerimizi, mallarımızı ateşe vererek ve vatanı bir harabeye çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim." Bütün Amasyalılar ellerini havaya kaldırarak "Yemin ederiz paşam" diye bağırdılar. Atatürk sözlerini "İtaatçılık, itilafçılık bitmiştir. El ele vereceğiz ve vatanımızı kurtaracağız" diye bitirdi. Yaşlı vaiz Abdurrahman Kamil Efendi de orada Atatürk'ü dinleyenler arasındaydı. Şöyle dedi: "Bu paşa başka paşa. Bu paşa bildiğimiz paşalardan değil." Atatürk Abdurrahman Kamil Efendi'den yarınki cuma hutbesinde düşmana karşı direnişten söz etmesini istedi. Yaşlı vaiz bunu kutsal bir görev olarak kabul etti. Saat gece yarısını geçmişti. Atatürk yaşlı vaizin elini öptükten sonra "Ortalık karanlıktır baba. Yanınıza bir adam katayım" dedi. Yaşlı vaiz hafifçe gülümseyip şöyle dedi: "Meraklanma paşa oğlum. Varsın karanlık olsun. Gözlerinin ışığı beni götürür. Merak etme." Atatürk babasıyla konuşan bir oğul gibi yaşlı vaizin ellerini tuttu. "Dikkat eyle baba. Vatan uğrunda ölmek de var. Şayet başaramazsak beni asarlar ama seni de ipe götürürler." Yaşlı vaiz gülümsedi. Oğul sen ki genç yaşta başını vatan millet uğrunda feda etmişsin. Benim bu ihtiyar kelle de koy da senin yanında, senin uğrunda feda olsun." Atatürk duygulanmıştı. Yaşlı vaizin elini
elini tekrar öptükten sonra komiser muavini Osman Efendi'den vaizi evine bırakılmasını istedi. Amasya'nın tarihi Beyazıt Camii her zamankinden çok daha kalabalıktı. Halk arasında atanın orada olduğunu sessiz sedasız milli bir sır gibi dilden dile yayılmış ama sadece ona inananlar belirlenmiş, güvenilmiş ve söylenmiş. Sonuç olarak o gün şadırvan abdest alan Amasyalılarla doluydu. Derken bir motor sesi yaklaştı. Sesi duyan avludaki kalabalık dalgalanmaya başladı. Cemaat Çanakkale kahramanı Sarı Paşa'yı görmek istiyordu. Caminin girişinde Atatürk'ü Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi, Kadı Ali Himmet Efendi ve vaiz Abdurrahman Kamil Efendi karşıladı. Atatürk, Kamil Efendi'nin elini tutup gözlerine bakarak "Hazır mısın baba?" diye sordu. Kamil Efendi kendinden emin bir tavırla "Tamamdır oğul, tamamdır" diye cevap verdi. Atatürk ve yanındakiler kalabalık arasından geçip camiye girdiler. Kamil Efendi ağır adımlarla kürsüye çıktı ve cemaatin gözlerinin içine bakarak şunları söyledi. "Muhterem evlatlarım, Osmanlı Devlet ve hükümetinin artık himmeti, mevcudiyeti kalmamıştır. Madem ki milletimizin şerefi, haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür, artık bu hükümetten iyilik ummak abestir. Yegane kurtuluş çaresi halkın doğrudan doğruya egemenliğini eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız. Allah gazabımızı mübarek eylesin." Cemaatin hemen sağındaki mahlifte Kemal Efendi'yi dinleyen Atatürk çok memnundu. Amasya'da ilk gece hükümet konağında kalan Atatürk, sonraki günlerde 5. Kafkas Tümeni'nin karargahı Saraydüzü kışlasına ikamet etti. Atatürk'ün Amasya'daki ilk işi Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdurmak oldu. Bu arada kaldığı Saraydüzü kışlasının bir odasını da telgrafhane olarak hazırlattı. Amasya'dan ülkenin değişik yerlerine direniş telgrafları gönderdi. 15 Haziran'da Diyarbakır Valiliğine, yine aynı gün Uceymi Sadun Paşa'ya ve 18 Haziran'da Edirne'de 1. Ordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'e telgraflar gönderdi. 16 Haziran'da Vahdettin'e bir telgraf çekerek gerekirse görevinden istifa edip Sine-i Millet'e döneceğini belirtti. 17 Haziran'da Yunan ordusu Menemen'de kıyım yaptı. 100 kadar sivil Türk öldürüldü. 17 Haziran'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kartop Atatürk'ün geri çağrılmasını istedi. 17 Haziran'da Atatürk Kazım Karabekir'e çektiği telgrafta ülkenin ancak milli beraberlikle kurtarılacağını anlatmak ve bunun için her çeşit siyasi ve kişisel ihtiraslardan uzak ve yalnız milleti özgür, bağımsız yaşatmaya yönelik örgütün, yani müdafaa-i hukukun her bucağa varıncaya kadar yayılmasını sağlamaya çalıştığını belirtti. 18 Haziran'da İçişleri Bakanlığı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmasını ve telgraflarının çekilmesini yasakladı. Milli kuvvetlerin dağıtılmasını istedi. Bunun üzerine Atatürk 20 Haziran'da postanelere el konulmasını emretti. 19 Haziran'da Hüseyin Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa Amasya'ya geldiler. Onları karşılayan Atatürk "Sizleri zahmete soktuk fakat buluşmamız çok iyi oldu" dedi. 20 Haziran Cuma günü Atatürk'ün isteği üzerine Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından yaklaşık 30.000 kişinin katıldığı büyük bir miting yapıldı. Mitingde konuşan Atatürk milleti yine direnişe çağırdı. 21 Haziran'da İçişleri Bakanı Ali Kemal İngiliz yetkililere Mustafa Kemal'in emirlerine uyan memur veya subayların Divani Harp'te yargılanmasını söyledi. 21-22 Haziran gecesi Amasya Genelgesi hazırlandı. Atatürk kendi ifadesiyle mevcut siyaset teorisini değiştirmek gerektiğini düşünüyordu. Tüm siyasal, mezhepsel, etnik bölünmüşlüklerin ötesinde Osmanlı yönetiminin, sarayın, sultanın, mevcut partilerin dışında tamamen milletin iradesine dayanan birleştirici, bütünleştirici yepyeni bir siyaset teorisi kurmak istiyordu. İşte Amasya Genelgesi bu mantıkla hazırlandı. Atatürk'ün hazırladığı Amasya Genelgesi'nin esası şöyledir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Genelgede ayrıca milletin sesini dünyaya duyuracak bağımsız milli bir heyetten halkın katılımıyla toplanacak Sivas ve Erzurum kongrelerinden de söz ediliyordu. Genelgede bir de mahrem madde vardı, gizli madde.
Açıklanmayan bu madde 6. madde şuydu: askeri ve milli örgütlenme hiçbir surette kaldırılmayacaktır. Komuta hiçbir surette ve hiçbir kimseye terk edilmeyecektir. Silah ve mühimmat kesinlikle elden çıkarılmayacaktır. Bu kararlar 21-22 Haziran'da Atatürk, Ali Fuat Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Albay Refet Bey, Albay Kazım Bey, görevli memurlar, Hüsrev Bey, Muzaffer Bey, başka bir memur tarafından imzalandı. Daha sonra da asker sivil yetkililere gönderildi. Amasya Genelgesi hem yeni bir siyaset teorisinin hem de yeni bir devletin habercisi. Çünkü kurtuluşu ne saraydan, ne sultandan, ne de herhangi bir partiden, ne de herhangi bir liderden bekliyordu. Kurtuluşu doğrudan milletten, milletin iradesinden bekliyordu. Hem ulusal bağımsızlığa hem ulusal egemenliğe vurgu yaparak Atatürk'ün nutuktaki ifadesiyle milli hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti kurma düşüncesi ilk kez burada Amasya Genelgesi'nde ortaya koyuyordu. Dolayısıyla Amasya Genelgesi özünde bir ihtilal, bir devrim bildirgesidir. Önce durum tespiti yapılmış, sorumlular eleştirilmiş, sonra çözüm yolu gösterilmiştir. Bu çözüm yolu ne İngiliz ne Amerikan mandasıdır, ne de bölgesel kurtuluştur, ne de saraya, sultana teslimiyettir. Bu çözüm yolu emperyalizme karşı tam bağımsızlık, saraya, sultana karşı milli egemenliktir. Amasya Genelgesi'nin sultanın, halifenin ağzına bakmak yerine kendi kaderini kendi eline almaya çağırır. Cumhuriyetin, demokrasinin temeli olan milli egemenliğe vurgu yapar. Sultanın, halifenin dinsel egemenliği yerine milletin dünyevi egemenliğinden söz eder. Dolayısıyla ruhu itibarıyla laiktir. Amasya Genelgesi Atatürk'ün eseridir. Atatürk'ün nutuktaki ifadeleriyle yazdırdığım bu hususlar 4 gün önce Trakya'ya tebliğ etmiş olduğum bir kararın genelge ile Anadolu'ya bildirilmesinden ibarettir. Bu karar 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarlı yeni bir karar değildir. Gerçekten de Atatürk'ün 18 Haziran 1919'da Edirne'de 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'e gönderdiği telgraf Amasya Genelgesi'nin ön taslağı gibiydi. Atatürk, nutukta Rauf ve Refet Beylerin Amasya Genelgesi'ni zoraki imzaladıklarını belirtti. Amasya Genelgesi'ni Konya'daki Cemal Paşa ile Erzurum'daki Kazım Karabekir Paşa da telgrafla onaylamıştı. Ancak Kazım Karabekir Paşa, ben bu şifreye uzun cevabı uygun bulmadım. 17 Haziran tarihli düşüncelerimin iyi karşılanmasını yeterli gördüm şeklindeki karşılık vermişti. Bu sözlerden Kazım Karabekir Paşa'nın Amasya Genelgesi'ni tam olarak onayladığı sonucuna varmak çok zordur. Çünkü 17 Haziran 1919 tarihli telgrafında Kazım Karabekir Paşa vaktinden evvel yapılacak bir hareketin sakıncalarından bahsetmişti. Yani Kazım Karabekir Amasya Genelgesi'ni zamansız bulmuştu. Amasya Genelgesi sadece Türk milletinin değil, dün, bugün ve yarın emperyalizm veya saray, sultan, tek adam diktası altındaki tüm mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık bildirisidir.